Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine arkadaşlar çok şık, çok tercih edilen bir yelek modelleri arasından fıstıklı üçgenler ya da fıstıklı şemsiye modelinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu üçünü yaptığınız zaman bana çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Evet, hemen videomun sizlere ilmek sayısını söylemek istiyorum. Buradaki modelimizin ilmekleri 15, yanda küçük sarmaşık modelimiz var. 4 ilmek arkadaşlar. Ortada da 4 ilmek. Şöyle hesaplıyoruz. Buradan buraya kadar 19 tane ilmek artı, yani 19'un katları artı 4 ilmek olarak hesaplıyoruz. Bir de kenarda kenar lastiğimiz ilmekleri var. Ben bir ters bir düz yaptım. Siz istediğiniz şekilde bir lastik seçebilirsiniz. Alt tarafımızda bakın şu şekilde ben farklı bir uygulama yaptım. Şöyle göstereyim, biraz şemsiyenin ucu gibi olsun diye arkadaşlar farklı bir başlama tekniği yaptım. Bunu sizlere de göstereceğim birazdan. İlk başta nasıl yaptığımı. İsterseniz siz düz olarak da direkt başlayabilirsiniz. Örneğimizi isterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Bir de ben ip olarak yine alize kroket, yani tığ işde kullanılan ipi tercih ettim. Çünkü bunu tercih etmemin sebebi arkadaşlar, diğer alize gold ipine göre biraz daha tüysüz arkadaşlar. Yani örürken modelimiz biraz daha belirgin oluyor. O yüzden seçmemin nedeni bu. Şimdi hemen farklı bir şöyle modelimi yanıma alayım. Sizlere hem buradan hem de buradan göstermek istiyorum. Bir tane modelim için ve 3 tane de kenar. Ben buradan 3 tane ilmek yapacağım arkadaşlar. Lastiği de daha kolay anlayabilmeniz için. Şimdi ilmeklerimi çektim. Aldım. İlk başta hemen buradan arkadaşlar modelimize devam ediyoruz. Şöyle sizlere ilmeklerimi de netleyeyim. Buradan ilk başta siz lastik kaç tane ilmek bırakıyorsanız ona göre başlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 tane kenar lastik ilmeğimi yapıyorum. Şuradan 1 2 3. Bakın bu şekilde. Yani düz ters düz olarak ördüm. Şimdi burada, yani buradaki son ilmeğimizin düz olmasına dikkat edelim. Tekrardan şuradan bir ters, 2 düz. Buralarda artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Uç kısmımızı yaparken tekrar bir ters. Buradaki ilmeklerimiz burada gördüğünüz ajurlu kısmımızın ilmekleri arkadaşlar. Evet, şimdi bir artırma yaptım. Bakın tekrardan göstereyim. Şu şekilde doluyorum ya da yandan ipim kendi önümde olacak. Bu şekilde doluyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. Bakın 6 tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrardan burada 1 2 3 tane ilmeğimi böyle elimle ayırıyorum, parmağımla. Ortadaki ilmeğimi şu şekilde çıkartarak arkadaşlar ön kısma getiriyorum. Yani ön kısmı aldım. 3 ilmeğimi, üçünü birlikte düz olarak bir alıyorum.
Bu arada arkadaşlar ilmeklerimizi, yani ilk başlarken ilmeklerimizi aldığımızda biraz bol alırsak bu sıramızı biraz yaparken zorlanmayız. Benim hem şişim 3 numara olduğu için burada biraz zorlandım. Siz normalde 2,5 numara şişle örürseniz zorlanmanız olmaz. Tekrardan bakın 3 tane ilmeğimi bir aldıktan sonra burada 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrardan bir artırma yapıyorum. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir tane artırma yaptım. Yani ipim üstten dolayarak tekrardan kendi tarafıma yönümü aldım. Buradan bir ters, 2 düz, tekrar bir ters ve kenar ilmeklerimi de 2 tane bırakmıştım. Kenar ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, bu arkadaşlar bu örneğimizin sayılmıyor arkadaşlar. Burada ben lastik olarak size lastik sıramız olarak 1 diye söyleyeceğim. Siz istediğiniz şekilde bunu artırabilirsiniz. Ben burada örnekte bu şekilde 2 sıra gittim. Siz isterseniz istediğiniz şekilde buranın biraz daha kavisli olmasını istiyorsanız 3 ya da 4 sırada gidebilirsiniz. Ben 2 sırada yeteri buldum. O yüzden 2 sıra gittim. Şimdi hemen burada arka sırasını örüyoruz. Kenar ilmeklerimi ördüm. Burada arkadaşlar bütün ilmeklerimiz olduğu gibi örüyoruz. Buradaki artırma ilmeğimizi de örneğimize göre burada bakın arka yüzünde örneğimizin ilmekleri düz. Bunları da düz olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, bu uç kısmımızı yaptıktan sonra şimdi örneğimizin kurulumunu yapıyoruz. Yani burada birinci sıra diye başlayabiliriz arkadaşlar. İsterseniz şimdi birinci sıramızdan devam ediyoruz. Örneğimizin ben kenardaki uç lastik kısımlarını yapıyorum. Şimdi burada 4 tane ilmeğimiz var. Bu ilmeklerimiz buradaki ara modelimizin ilmekleri. Bir ters, bir artırdım. 2 ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak ördüm. Tekrardan bir ters ördüm. Burada bir tane düz ilmek örüyorum. Bir artırdım. Tekrardan 2 ilmeğimi düz olarak bir ördüm. Burada 4 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Bakın burada ilk başta uç kısmı yaptığım için burada ortada bir tane düz ilmeğim var. Eğer siz uç kısmını yapmaz direkt örnek yaparsanız buradaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tekrardan 4 tane ters, 1 2 3 4. 5 ile 6. ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde ve ikisini birlikte tekrardan düz olarak bir aldım. Tekrardan bir artırdım. Bir düz ördüm. Buradaki ara örneğimi yapıyorum. Bir ters, bir artırdım. 2 ilmeğimi ikisini birlikte aldım. Tekrardan bir ters ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Birinci sıramızı tamamladık. Ve birinci sıramızın arka yüzündeyiz. Arkadaşlar buradaki bütün ilmeklerimizi
olduğu gibi örüyoruz. Bakın burada bir ters. Burada artırma ilmeklerim var. Bunları da arkadaşlar ters olarak örüyorum. Arka yüzde 2 3. Diğer ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Birinci sıramızı da tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada yine tekrar bir ters ördüm. Buradaki bir artırma yaptığımla bir düz ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Tekrardan bir artırma yaptım ve kenardaki ters ilmeğimi ördüm. Ajurlu örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir düz ördüm. Tekrar bir düz daha örüyorum. Buradaki düz ilmeğim oldu. Bir artırdım. Düzle bir ters ilmeğimi ikisini birlikte bir aldım. Burada 3 tane ters ilmeğim kaldı. 1 2 3. Ortada bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrardan 3 ters örüyorum. 1 2 3. Burada yine tersle düz ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte düz olarak bir aldım. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Tekrar yandaki düzümü örüyorum. Yani 2 tane düz örmüş oldum. Burada bir ters, 2 düz ilmeğimi ikisini birlikte aldım. Bir artırdım. Bir ters ördüm. Yandaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Evet arkadaşlar. İkinci sıramız da bu şekilde. İkinci sıramızın da arka yüzünü bütün ilmeklerimiz olduğu gibi örüyoruz. Yani üçüncü sıramızda da aynı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Buralardan kenarlardan eksiltme yaparak ortada 3 tane düz kalana kadar örelim. Yani 5. sıramızda videomuza devam edelim arkadaşlar. Modelimizin 1, 2, 3, 4, 5. sırasını yaptık. Şimdi 6. sırasındayız arkadaşlar. 6. sırada hem toplama hem de fıstık modelinin yapımını göstermek istiyorum sizlere. Hızlı bir şekilde modelimize devam edelim. Bakın buradaki bütün ilmeklerimi artık düz olarak örüyorum. Ortada sadece 3 tane düz ilmeğim kaldı. Bunlardan önce bir artırıyorum. 3 ilmeğimi üçünü birlikte düz olarak bir aldım. Tekrardan bir artırdım ve diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, 6. sıramızın ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzündeyiz. Arka yüzünde arkadaşlar şöyle tığımı da getireyim. Bakın 1,5 milimlik bir tığım var. Bu tığımla fıstık modelimi yapacağım. Burada arka yüzünde. Şimdi orta kısmına kadar bütün ilmeklerimizi olduğu gibi örelim.
Buradaki ortadaki en son artırma ilmeğimi de örüyorum ters. Tığımı alıyorum. Bakın burada bu ilmeğimi 3 tane aldığım, üçünü bir aldığım ilmeğimin tek ilmeğimin altından, yani 3 tane ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Bu şekilde şu kadar, yani küçük bir ilmek çekiyorum. Yani küçük bir fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Bu şekilde şöyle alıyorum ipimi de. Şişimi bu şekilde arkadaş, tığımı çıkartmadan şişime bütün aldığım iplerimi geçiriyorum. Biraz kalın ipim kalın olduğu için biraz zor oluyor tabi, ama normal alize ipimizde bu modeli yapması biraz daha kolay arkadaşlar. Hepsini tekrardan bu şekilde tutuyorum. Bakın diğer bir tane ilmeğim vardı ya, 3 ilmeğimi aldım. Onu da şişime geçirdim. Şu şekilde üstten ipimi sararak şöyle bir alıyorum, ama alamadım, pardon arkadaşlar. Biraz da kameram çok yakın olduğu için kameraya çarpmamaya çalışıyorum. O yüzden elim hareket fazla. Evet, aldık nihayet. İp kalın olduğu için biraz zor oldu. Söylediğim gibi alize ipte biraz daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde aldık. Ve tekrardan diğer ilmeklerimizi örüyoruz. Olduğu gibi. Sizlere şimdi ön yüzüne nasıl durduğunu göstereceğim. Fıstık modelimi yaparken biraz belki görüntü kaymış olabilir arkadaşlar. Bazen kameraya tam odaklanamıyorum. Kusura bakmayın. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel durdu. Tekrardan ikinci modele de hemen başlama yapıyoruz arkadaşlar. Yani burada bir yaptığımız gibi tekrardan modelimize hemen devam ediyoruz. Onu da sizlere göstereyim. En son ters ilmeğimi ördükten sonra bir düz ördüm, bir artırdım. Tekrardan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Burada fıstık aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrardan 4 ters, 1 2 3 4. Burada 2 ilmeklerimi ikisinin yerlerini değiştirip ikisini birlikte düz olarak bir ördüm, bir artırdım, bir düz ördüm, tekrardan bir ters ördüm ve kenar modelimi de yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi modelimizin yapılışı bu şekildeydi. Aslında oldukça kolay, basit bir örnek ve de çok güzel, şık duran bir örnek arkadaşlar. Her türlü iple de örebileceğiniz bir model bence. Yani hem ince iplerle de kendini gösteren bir örnek. Şöyle modelimi tekrardan netleyeyim sizler için. Hem de kalın iplerde kendini gösteren bir örnek. Yani bu modelimize renk tonu da fark etmiyor arkadaşlar. Her türlü renkte de örebilirsiniz. Şöyle de söyleyeyim sizlere, modelimizin bedenini nasıl ayarlarım derseniz, genelde 38 bedenden
4 ilmekten çıkıyor arkadaşlar. Çünkü kendini büzen bir örnek değil. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz açık duruyor. Kendini toplayan bir örnek değil. Sizlere tavsiyem, her örnekte, her modelde yaparken belinizin ölçüsünü alıp ikiye böldüğünüzde, yani kalan sayıyı bir örneği çıkartıp onu ölçerseniz ve ölçüp de hesaplama yaparsanız bir yelekte kaç tane örnek yapabileceğinizi hesaplamış olursunuz. Evet, benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.